Gılgamış Destanı, Mezopotamya'da ortaya çıkan tarihteki ilk yazılı destandır. Ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür. Burada anlatılanlar sizlere gerçek gelmeyebilir, din ile çatışabilir ve aklınızı karıştırabilir. Zira birçok dini kaynakta ve anlatılanlarda büyük benzerlik göstermektedir. Videodan sonra yorumu sizlere bırakıyorum ve aslında bu Gılgamış kimdir ve amacı nedir? Destanına konu olan kral Gılgamış gerçekten yaşamış ve M.Ö. 28. yüzyılda Mezopotamya'daki Uruk kentinde hüküm sürmüştür. Ölümsüzlüğün ve bilginin peşindeki insanı yücelterek anlatan Gılgamış Destanı, Gılgamış'ın ölümünden 1000 yıl kadar sonra yazılmıştır ve günümüze kadar gelebilmiştir. Gılgamış Destanı, Akkad ve Sümer mitolojilerinde geçer ve Akkad dilinde yazılmış tabletlerden oluşur. Bunlardan günümüzde 12 adet bulunabilmiştir. Ama bu tabletler eksik olduğu için destan metninin bütününü elde edilememiştir. Aslında bir tablet daha bulunmuştur. Ancak olayların sırasına uymamaktadır ve bu yüzden ayrı bir versiyon olduğu düşünülmektedir. 1855'te Ninova'da yapılan kazılarda Asur kralı Asurbanipal'ın M.Ö. 7. yüzyılda derlediği tabletler bulunmuş. Daha sonra Türkiye, İran sınırında ve Irak'taki Nippur antik kenti kazılarında bulunan tabletler de eklenmiştir. Ayrıca Türkiye'de Sultantepe ve Boğazköy'de yapılan kazılarda da destanın izi bulunmuşsa da henüz tümü gün ışığına çıkarılamamıştır. Tabletlerdeki metne göre destan, Gılgamış'ın özelliklerini övgüyle anlatarak başlar. Yarı insan, yarı tanrı olan Gılgamış, karada ve denizde olan biten her şeyi bilen, başarılı bir yapı ustası ve yenilemez bir savaşçıdır. Destanın öbür bölümlerinde Gılgamış'ın başından geçen serüvenler anlatılır. Derinlemesine hikaye türünün en olağanüstü biçimde anlatıldığı Gılgamış, akılların tamamen özgür ve doğaçlama melekesini gözler önüne sermektedir. İlk serüven Gılgamış ile gök tanrısı Anu arasında geçer. Halkına acımasız davrandığı için Gılgamış'a öfkelenen Anu, onu öldürmek için vahşi bir hayvan olan Enkidu'yu üzerine salar. Enkidu ile Gılgamış arasında savaşta Gılgamış üstün gelir. Daha sonra Enkidu, Gılgamış'ın en yakın dostu ve yardımcısı olur. Bunun ardından gelen serüvenler Gılgamış ile aşk tanrıçası İştar arasında yaşanır. İştar, Gılgamış'a evlenme önerisinde bulunur. Gılgamış bunu reddeder. Onuru kırılan İştar, Gılgamış'ı öldürmek için yeryüzüne bir boğa gönderir. Gılgamış, Endiku'nun da yardımıyla boğayı öldürür. Enkidu rüyasında boğayı öldürdüğü için tanrılar tarafından ölüme mahkum edildiğini görür. Destanın bundan sonraki bölümüyle ilgili tabletler bulunamamıştır. Ama destanın devamının yer aldığı Gılgamış'ın Endiku için yaktığı ağıtı, düzenlediği görkemli cenaze törenini, sonunda Enkidu'nun ölüler dünyasına göçtüğünü anlatan tabletler bulunabilmiştir. Enkidu'nun ölümünü tufan, yeryüzünün sularla dolup taştığının öyküsüdür. Gılgamış destanında tufanı tanrıça İştar ve Bel'in başlattığı anlatılır. Gılgamış, tufandan kurtularak sağ kaldığını öğrendiği Utnapiştim'i bulmak üzere yola çıkar. Utnapiştim, ölümsüzlüğün sırrını bilen bir bilgedir. Utnapiştim'i bulan Gılgamış, onun verdiği ölümsüzlük otuyla gençliğine yeniden dönecek ve ölümsüzlüğe kavuşacaktır. Ama destanın insanlar için en üzücü bölümü burada başlar. Çünkü Gılgamış ölümsüzlük otunu yemeye fırsat bulamadan onu bir yılana kaptırır ve Uruk'a eli boş döner. Bazı kaynaklar Gılgamış'ın ölümsüzlük otunu halkı ile birlikte yemek istediğini belirtir. Destan, Gılgamış'ın ölüm karşısında yenilgisiyle biter. Gılgamış destanı, Nuh tufanının anlatıldığı ilk yazılı eserdir. Uruk kentinin kralı Gılgamış'ın yaşamını anlatan destan, kimilerine göre kutsal kitapların da kaynağıdır. Çoğu tarihçi, tarihin çivi yazısını bulan Sümerlilerle başladığını söyler. M.Ö. 4000. yılın ikinci yarısında aşağı Mezopotamya'da yaşayan Uruk
Kiş, Eridu, Lagash ve Nipu gibi önemli kentler kuran Sümerlilerden geriye o dönemi yansıtan pek çok eser kalmıştır. Bunlardan belki de en önemlisi içinde Nuh tufanının anlatıldığı Gılgamış destanıdır. Sümer diliyle Sığanakbu İmur yani her şeyi görmüş olan Gılgamış bugün Gaziantep'in Suriye'ye sınır ilçesi Karkamış'ın o dönemdeki adıyla Uruk kentinin kralıdır. İlk yazılı tarihi M.Ö. 2500 ila 3000 yılları arasında olduğu tahmin edilen destan Sümerce 12 tane kil tablete yazılmıştır. İlk yazılımının dışında destan daha sonra Babil döneminde 2 kez daha yazılmıştır. Toplam 2900 satır olduğu tahmin edilen destanın en önemli bölümleri eksiktir. Sadece %60'ı tam olarak bulunan şiir formatında yazılmış destanın bazı dizelerinin başı ve sonu yoktur. Destanın Sümerce yazımının anlaşılması oldukça zordur. M.Ö. 1800 yıllarında Babil kralı Hammurabi zamanında tekrar yazılan Gılgamış destanının 3 tableti bulunamamıştır. Destanın son yazılım tarihi tam olarak bilinmese de son ozanın Kassitler çağında yaşamış Sinlekki Unini adında bir sanatçı olduğu kabul edilmektedir. Destanın kahramanı Uruk kralı Gılgamış, 3'ü tanrı, 1'i insan olan bir varlıktır. Gılgamış halk tarafından çok sevilir ama kral aynı zamanda sert, güçlü ve mağrurdur. Halk bu öfkeli kralın burnu biraz sürtülsün düşüncesiyle tanrılardan yardım ister. Dualar boşa gitmez ve tanrıça Aruru yarı vahşi olan bir yaratık olan Enkudu yeryüzüne gönderir. Enkudu destanın ikinci önemli karakteridir. Fakat Enkudu'nun kırlarda yaptığı kıyımlar Gılgamış'tan çok dilekte bulunan Uruk halkının başına bela olur. Gılgamış, Enkudu'yu yola getirmek için güzel bir kadın olan Şahmat yollar ve ehlileştirmeyi sağlar. Kadının peşinden kente gelen Enkudu, krallar gibi ağırlanır, güzel kokularla yıkanır, kentlilere özgün elbiseler giyer, oturup kalkma dersleri alır. Tanrı'nın isteğinin aksine Gılgamış'la Enkudu çok iyi arkadaş olurlar. Güçlerini sınamak için yola koyulan ikili, kendilerine hasım olarak korkunç sesiyle bile insanları öldürebilen Sedir Ormanı'nın koruyucusu dev Huava'yı seçer. Ancak devin gürleyişi karşısında Enkudu korkudan dona kalır. Gılgamış ise etkilenmez ve devi öldürür. Bunu gören tanrıça İştar Gılgamış'a aşık olur. Fakat Gılgamış tanrıça İştar'ı her önüne gelenle hatta hayvanlarla bile birlikte olduğu için aşağılar ve reddeder. Tanrıçanın intikam almak için Uruk kentine yaptığı saldırılar ise iki kahraman tarafından bertaraf edilir. Günün birinde Enkudu ölüme yenik düşer. Dostunu yitirdiği için çılgına dönen Gılgamış kendisinin de bir gün öleceği gerçeğiyle karşılaştığından paniğe kapılır. Ölümsüzün sırrını öğrenmek için tufanı yaşamış ve ölümsüzlüğe ermiş olan Utnapiştim'i görmeye gider. Utnapiştim binbir zorlukla Mutlular Adası'ndaki evine gelen Gılgamış'ı geri çevirmez ve ona tufanı anlatır. Tanrılar bir tufan ile insanları yok etme kararı alırlar. Ancak Utnapiştim Tanrı Ea'nın uyarısının üzerine ailesini, çeşitli zanaat erbabını, hayvan ve bitki türlerini içine alacak 7 bölümden oluşan bir gemi inşa eder. 7 gün 7 gece süren ve yeryüzünün sularla kaplandığı tufan sonunda Utnapiştim'in gemisi Nisir Dağı'nın tepesinde karaya oturur. Utnapiştim, Gılgamış'tan genç kalmanın sırrının denizin diplerinde bulunan bir bitkide olduğunu saklamaz. Kral sevinçle denizin diplerine dalar ve otu bulur. Ancak Gılgamış'ın yorgunluktan uyuyadalmasından yararlanan bir yılan otu yutuverir. Destan yılanların her bahar deri değiştirmesini bu olaya bağlamıştır. Ebediyen var olma şansını yitiren Gılgamış deliye döner. Çaresiz bir biçimde geldiği Uruk'ta artık Enkudu'nun ruhuyla kurduğu ilişkiden başka avuntusu kalmamıştır. Gılgamış, Enkudu'yu ölümden sonraki hayata dair yönelttiği sorularla biraz olsun teselli bulurken bilginin dünyanın nimetlerinden yararlanmak anlamına geldiğini kavrar ve destan da sona erer. Destan, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi verir ve kendisi de ilk yazılı destan olma özelliği taşır. Gılgamış destanının en önemli özelliklerinden biri de anlattığı tufan öyküsü 3 büyük dinin kutsal kitaplarda yer almasıdır.
Ölümsüzlük Oto öyküsü Türk İslam dünyasının Lokman Hekim söylemine benzer.